Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah min kulli zemmin ve masiye min kulli ma yuhalifu dinel İslami ve erhamerrahimin. Amin. İnnallâhe yuhibbul mütetahhirin. Cenab-ı Hak temiz kulları seviyor. Hiç şüphesiz diyor. Temiz olanları seviyor. Temizlikte de mübalağa edenleri, temiz ve pak olanları seviyor Cenab-ı Allah. Mütetahhirin ziyadesiyle temiz olan kimseler. Bakalım nedir bunun manası? İnşallahurrahman anlarız. Temiz kim, pis kim? Pis nüsübet olma. Temiz ol. Yıkanmayla bir kimse zahirini temiz yapar. Lakin asıl temizlik ve paklik iç temizliği, kalbin pakliği ve kalbin safhasıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bütün bunun manası ne oldu şimdi? Bütün şeytani işlerden beni uzak et. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğin vakitte şeytandan taşlanmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım demektir de onun hakikati bütün şeytanın insanlara öğreteceği ne kadar şerler varsa onlardan beni uzak et ya Rabbi. Şeytanın insanlara öğrettikleri pisliktir. Pisliktir. Onun içine basan, içine düşen temiz olamaz. Ya. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğin vakitte ne kadar kötü fiiller ve işler varsa hepsini reddederim. Hiçbirisini kabul etmem. Onlara düşmekten beni sakla ya Rabbi. Amin. Pis ameller, pis işler nelerdir? Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam en-nezafetü minel iman buyurdu. Temizlik imandandır. Temiz olan kimsenin pis işlen işi nedir? Temiz olan adamın pis işlen işi olmaz. Olmaması lazımdır. Dünyada her iş var. Temizi var, pisi var. İnsan şereflidir ve şerefiyle mütenasip olan da temiz işlerde olmasıdır. Pis işe girdiği anında şerefinden kaybeder. Peki.
İki türlü bu temizlik ve iki türlü de insanı pisliğe atan işler ve haller vardır. İki türlü temizlik, birisi zahir vücudumuzun temizliğidir. İkincisi manevi temizliğimizdir. Kalbimizin pakliğidir. Necaset olan, pislik olan da yine zahirde olan pislik var. Bir de manevi olan nefsani pislik vardır. Her ikisinden de, her iki pislikten de uzak olmak lüzum eder. Bulaşmamak lazım. Büyük Şeyhimiz Sultanul Evliya'dır. Öyle buyururdu. Abdülhalik el-Vucdevani Hazretlerinden. Vucdevani Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın kendisine imamlık vermiş olduğu büyük evliyadır. Ki bu hatmi hocaları, zikirleri hep onun talimi üzerine, onun tertibiyle biz okuyoruz. Zikir gecelerinde tertip onundur. Ona da Cenab-ı Allah'ın talimidir. Hucuvani Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın huzurunda makbul olan büyük evliyadandır. Onun için her hatimde sonunda ona bağışlıyoruz. Hucuvani Hazretlerine. O der ki 37 sene var diyor. Şimdi bizim Şeyhimiz Hazretleri naklediyor onu. 37 sene vardır. Pis yere basmadım. Pisin üzerinden de atlamadım diyor. Ne üzerine bastım pisliği, ne de üzerinden atladım diyor. Onun sözünde büyük hikmet var, ibret vardır bize. Yani gözünü açıp yürümen gerekir. Çünkü bu dünya bilhassa bizim zamanımızda hemen secde edilecek temiz yer kalmamış. Bütün dünya şarttan garba, şimalden cenuba fesat içerisinde, fesadın pisliğinde, zulmün pisliğinin içerisindedir. Onunla beraber temiz yer bulunmasa, bulunduğu halde insan gene secde eder ve namaz kılar. Mazur sayılır o zaman. Şimdi bizim halimiz de öyle oldu. Dünya o derecede fesat ve zulme boğuldu ki mümin kimse secde edip de ettiği secdeden secdeye kapanan kimse mükafat olarak diyor bir güzel koku koklar. Secde ettiği anında
Ona mükafattır o. Bir güzel koku gelir ona. Hakiki secde yaptığı vakitte o hem güzel koku alır, hem hakiki secde sahibinin gözünden perde kalkar. Bir defa hakiki secde yapsa gözünden perde kalkar. Kulağından da ağırlık gider. Hem görür hem işitir olur. Gayb aleminden hem seyreder hem işitir olur. Delilimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam, hüccetimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Ne zaman ki Musa aleyhisselamın karşısına Firavun sihirbazları gönderdi. Firavun zannetti ki Musa peygamber sıradan bir sihirbazdır. Haşa. Çünkü onun zamanında Mısır'da binler, yüz binlerle sihirbaz doluydu. Musa peygamber asasını atıp da ejderhaya döndüğü vakitte Firavun zannetti ki göz bağcılık yapıyor, sihir yapıyor. Binaenaleyh Musa peygamberi hafife aldı. Dedi ki o senin yaptığın işi yapacak bende kaç yüz bin sihirbaz var. Seninle onları ben boy ölçüştüreyim. Sen bununla bana hüccet ikame edip beni senin Tanrına kulluğa davet ediyorsun. Halbuki ben kendim Tanrıyım. Ben sağa sola bakıyorum diyor. Benden başka Tanrı göremiyorum. Haşa. Gerçi onlar Mısırlılar o zamanda kaç bin heykellere, putlara, hayvanata taparlardı. Firavun diyor ki o taptıklarınız hepsi benim altımdadır. Benden üstünü yoktur. Rabbukumul âlâ. En büyük Tanrınız benim. Gerçi onlara tapıyorsunuz siz bu kadar bin putlara ama gene ben hepsinden üstünüm diyor. En büyük Tanrınızım. Sen nasıl gelip de bana gel benim Tanrıma sen kul ol diyorsun diye Musa peygambere o böyle hüccet ikame etmek istedi ve alamet istedi. Musa peygamber asasını koyverdiği vakitinde ejderha kesildi, asa. Dedi ki benim bu kadar bir sihirbazlarımda hepsinde var bu. Peki diyor sonra bir gün tayin edelim. Bütün memlekette ne kadar ileri sihirbaz varsa toplansınlar ve imtihan olsunlar. Onun üzerine o gün tayin olunduğunda kaç yüz bin sihirbaz gelip hazır oldular. Musa peygamber
tek başına duruyor. Onlar kaç yüz bin. Ve her birerleri suretleriyle kendilerini heybetli göstermek, dış görünüşüyle heybetli olmak istedi onlar. Sihirbazların işi o. Acayip kıyafetler, korkunç şekiller içerisinde, korkunç suretlerde geldiler. Gören hakikaten ürküyordu. İçi boş adam ürker. İçi dolu adam ürkmez. Binaenaleyh onları görenler bir defa ürktü o Mısır ahalisi sihirbazlardan. Musa peygamber heybeti taşır. Tek başına geldi durdu. Şimdi onların o kadar binlerle sihirbazların içerisinde onların en birincileri, başları olan sihirbaz Musa peygambere baktı bir. Baktı. Kalbine geldi ki bu adam herhalde bizim sınıftan adam olursa bize karşı gelmesine imkan yok. Sihir ilmini biz biliyoruz. Birbirimizi de biliyoruz. Binaenaleyh bu bizim gibi adamsa bu bize karşı gelip de durmaz orada. Bizimle nasıl imtihana girecek? Onun bildiği bizde de var o vakit. Bize karşı gelmesi onun yani akılsızlığına işaret olur. Bizden olduktan sonra bizde nasıl? Bu kadar bin kişiye nasıl baş eder o? Bunun cesaretle bu kadar 100.000 sihirbazlara karşı gelip durmasında bu herhalde gökyüzünden teyit olunmuş bir kimse olmalı. Kalbine o geldi. Bunu teyit eden, bunu ileri süren, bunu bizden korkutmayan, bunun emri göğe bağlıdır dedi kalbinde. Binaenaleyh yakın geldi Musa peygambere ve dedi ki ya Musa bu imtihan meselesinde ilk nida sen mi başlayacaksın biz mi başlayalım? Edep gözetti. Musa aleyhisselama karşı edep gözetti. Dedi ki siz mi başlayacaksınız biz mi başlayalım? Halbuki o bu kadar kalabalığıyla beraber hiç ona aldırmadan sormadan kendi sihirlerini ortaya dökecekti o. Lakin edep gözetti Musa peygambere dedi ki siz mi atacaksınız dedi. O edepten kalpleri döndü. O kadar 100.000 sihirbazın kalbini Cenab-ı Allah peygamberine o kadarcık bir edep gösterdikleri için o kadar 100.000 sihirbazın kalbini döndürdü. Allah. İmana hazır oldu onlar. Allah. Musa peygamber buyurdu ki siz başlayın. Onun üzerine ellerindeki asaları koyverdiler. Bellerindeki ipleri koyverdiler. Koyveren ejderha gibi koşmaya başladı. Koca meydan kaynamaya başladı ejderhalarla. Musa peygambere hitap geldi. Ya Musa, ürkme, çekinme, elindeki asayı bırak. Onların göz bağıcılıktır işi.
Sahtedir. Aslı yok, faslı yok. Hak olan asayı koy ver. Hak o batılları yutuversin. Koy verdi. O verdiği halinde hepsinin arkasına düşe düşe hepsini yutuyor. Yuttu ve asa kalınlaşmadı. O ejderha büyümedi. Hiç batılın bir şey yok ki. Batıl. Batılda bir şey yok. Hüp hüp yutuverdi onları ama batıl. Batıl aslında bir şey değil. Hak süpürüverdi hepsini. Onu o Firavun'un o bütün hepsini süpürdükten sonra sarı bir ejderha oldu diyor. Ağzını açtığı vakitinde böyle bir çenesini yere dayayıp bir çenesini yukarı kaldırdığında o 1 mil mesafeye kadar açtı diyor ağzını. Böyle hücum etti, Firavun'un kasrını, Firavun'un köşkünü de ağzının içine aldı, böyle geldi. Firavun tahtından düşüp koşup kaçtı o tarafa. Nereye? Abdesthaneye kaçtı. Firavun ne için ben Tanrıyım dermiş? Haşa, 40 günde bir abdeste çıkarmış. Desturun abdeste 40 günde bir çıktığı için Tanrı'yı diyormuş. Haşa. O korkudan günde 40 defa çıkmaya başladı. Evet. Cenab-ı Hak terbiye etti onu. Oradan kaçtı içeriye doğru. Üstüne etmediyse etti. Ya Firavun'u mamurlattı. Aman ya Musa dedi, bu şeyi tut. Bu ejderhayı iman edeyim demiş. Tuttu Musa aleyhisselam. Lakin bu tarafa gelelim biz şeylere, sihırbazlar hemen hepsi secdeye vardı. Allah'ı Biz yerin göğün Tanrısına, Musa Harun Rabbisine iman ettik deyip secdeye kapandılar. Secdeye kapandıkları anında kalp gözlerinin perdeleri açıldı. O edepten dolayı imana hazır oldular. Secdeye vardıkları anında da hakiki iman giydiler. Hakiki imanı giydirdi Cenab-ı Allah onlara. Cennetteki makamlarını görmeye başladı hepsi. Secdeye kapandığı anında kalp gözlerinden hicaplar, perdeler kalktı. Seyrettiler. Cenab-ı Hakk'a secde etti onlar doğrudan. Bir secdede onlar erdiler. Ereceği mertebeye erdi. Seyrettiler. Secdeden başlarını kaldırdılar şehadet getirerekten. Kime şehadet getiriyordu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerekten. Hay hay. Bütün peygamberlerin peygamberliği Efendimizin peygamberliğine bağlıdır. Firavun, asıl Firavun oldu. Ne demek diyor siz? Siz onunla anlaşıp benim mülkümü elimden almak için uyuştunuz, siz ittifak ettiniz. Binaenaleyh sizleri ben elinizi kolunuzu çapraz keserim, kendinizi kütükler gibi dallara astırırım diyerekten tehdit etti. Tehdit geçmez. Onlar dediler ki senin bizim üzerimizde
bizim vücudumuza değebilirsin, yetişebilirsin. Ruhumuza elin yetişmez. Ruhumuz bulacağını bulmuştur, alacağını almıştır, bileceğini bilmiştir. Binaenaleyh sen bu vücudumuza ne yaparsan yap, elinden geleni geri koyma, yap. Lakin bizim ruhumuz Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Ona teslim olmuşuz dediler. Bir secdede. Bir defada. Demek o söylediğimiz söze şahittir bu. Bir defa sen hakkını verip secde ettiğinde, bütününle secde ettiğinde, kalbinle kalıbın bir secde ettiğinde gayb alemini seyredeceksin. Kulakların da açılacak. Gözlerin de görecek. Ruhun da oraya uçacaktır. Allah. Secde büyük bir hizmet. En büyük ibadettir. Onun için secdesiz kulluk olmaz. Kim iddia ederse secdesiz kulum diyerekten yalan söylüyor. Secde etmeyen kulluk yapamaz. Allah'a kulum dersen peki secdeyi kime edeceksin? Allah'a kul isen neye secde etmesin? Secdeyi kimin için saklarsın? O secde hakiki secde oldu ve Firavun'un onları tehdidi kâr etmedi. Gerçi Firavun onları şehit etti, kesti ve astı. Lakin hepsi o cennetlerdeki makamlarına yetiştiler. Buldular onlar. Aldılar alacaklarını. Evet. Temiz olarak secde ettiğinde bir kimsenin elbette ki secde anında melekutu seyretmesi, tahiyyete oturup da Peygamber-i Zişan'a Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğinde Peygamber'e selam veriyoruz. Tahiyyat okurken Peygamber'e selamdır. Peygamber'e doğrudan hitap edip selam ettiğimizde kulaklarımızın Peygamber'in ve aleykesselam deyişini duyması gerekir. Çünkü Peygamber'e selam verdiğimizde Peygamber sağır değil. Haşa. Bizim bildiğimiz manada ölü de değil. Belki haydır. Kim bana selam verirse işitirim. İşittirilir bana. Melaiket onu takdim eder huzuruma. Filan ümmetinden bu selam geldi. Ve ben ona selamını reddederim. Yani karşılığını veririm dediği vakitinde duymadığında sen sağırsın. Hakkını verip secde eden adamın gözü de açılacak, kalp gözü de açılacak, kalp kulağı da duyacaktır. Kalbi kör eden, sağır eden manevi olan kirlerdir. Bazı kimsenin kulağı kirlenir de tıkanır, işitmem diyor. Sıvama oldu der. Yıkatır. Yıkattıktan sonra kulağı açılır. Kalp kulağı. Kalp kulakları sıvanmış bizim. İşitmiyoruz. İşitmemiz gerekir. Görmemiz gerekir. Lakin karanlıkta gözü olan adam olsa da karanlıkta göremez. Demek
kalbin içerisini karanlık tutan meseleler vardır. Gözün var ama ışık olmadıktan sonra gözün kar etmez. Ya gündüz olacak ya gece şafk olacak ki göresin. Gerçi kalbimizde göz var ama kalbin içi karanlıksa göremezsin gene. Göremez ve işitemez. Demek zahirde insan bütün dünyanın denizlerini başından aşağı dökse, zahiri belki temiz olur, lakin kalbi kirleten kirlerden temiz olamaz. Kalbin temizliği riyazata bağlıdır. Riyazat olmadıktan sonra insanın kalbi temiz olamaz. Riyazat nedir? Riyazat, insanın ilahi iradeyi kabule, kendisini zorlamak için yapacağı hizmettir. Şimdi bizim nefsimiz ilahi iradeyi reddeder. Kendi iradesini ileri sürer. Riyazat yapan kimse nefsini riyazat kuvvetiyle Allah'ın istediğini kabule zorlar. Allah'ın istediği budur, kabul edeceksin diyebilecek kuvveti riyazattan alır. Riyazat sahibinin kalbinden perdeler, karanlık perdeleri açılır, kalkar. Karanlık kalkar, perdeler açıldık sonra ışık gelmeye başlar. Perdeleri indirdik sonra karanlık basar. 70.000 nefsin hicabı vardır diyor, perdesi. O kadar perdelerin arkasında neyi göreceksin? Gün ışığını gösterir mi sana? Riyazat, bu şimdi bizim buradaki içtimaımız riyazattan sayılır. Elhamdülillah. Sizin kalbinizdeki zulmet perdelerini yırtmak için ilahi inayet inzal olur buraya. Burada biz ne kadar otursak, ne söylesek de o söylediğimiz muteberdir. Amin. İlahi inayet inzal olur ve burada hazır olan kimselerin kalplerindeki zulmet perdeleri bir bir yırtılır. Bu riyazattır. Neden? Camiye gelmek elbette ki irade işidir. İradesiz adam camiye giremez. Camiye iradeyle gelinir. Kahvehaneye, kıraathaneye, bara, tiyatroya, sinemaya, o emsali batakhanelere iradeyle gidilmez. Nefsi böyle hıltar takar boynuna, çeker götürür oraya. Şeytan bağlar, çeker götürür oraya. O irade istemez. Sen eşeği bağlayıp çekerken eşek iradesiyle mi gelir? Eşekte irade mi var? Yok. Senin arkandan gelir. İrade arslanda olur. Arslan bağlanıp da çekilmez. Öküzü bağlar çekersin. Eşeği bağlar çekersin. Deveyi bağlar çekersin.
Değil mi ya? Binaenaleyh o irade istemez. Camiye gelmek irade ister. Anla, Türkçe söylüyorum. Anlaşılsın. Hepsine hitaptır bu. Caminin içindekilere ve dışındakilere. Sana, bana, onlara. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Gramer okutayım bunlara. Türkçe. Anlaşılsın. Ha? Ha. Buraya gelmek irade ister. Ha. Sonra burada namaz için bulunduk. Namazdan sonra durmak için gene irade ister. Çünkü namaz bitti. Gidebilir insan. Şimdi senin hayvanını zorlayıyorsun. Yani nefis hayvanını zorlayıyorsun. İradenle otur bakalım. İlahi iradeye boyun eğ ve otur dinle bakalım diyorsun. Onun için bu riyazattır. Burada yarım saat durun, 1 saat durun, riyazat yaparsın. Ve haftadan haftaya bizim buraya gelişimize arada da sizin kalpleriniz üzerinde çalışan melaike vardır. Onu bırakmaz. Ya burada bir büyük mühim meseledir, müjdedir. Bir haftadan bir haftaya kadar nereye kadar yetiştiyse arayı tekrar perde çekmeye bırakmıyor. Zulmet perdelerini bırakmıyor, 2. defa oraya tekrar konsun. Melaikeler gözetip duruyor. İşte bu riyazat manası insanın ilahi iradeye nefsini boyun eğdirtmek için zorlamasıdır. Zorlayıyorsun. Bu riyazattır. Ya. Onun için tarikata neye düşman olurlar? İrade yok. Başkalarına tabi, bağlı gidiyorlar. Tarikatı nesler, şeriatı nesler. Peki, tarikatsız, şeriatsız git, nereye istersen git. İrade sahipleri gelsin ve onlar safhasını sürsün bu yolun. Ehli safa olsun. Ya. Evet. Kalbin paklenmesi iradeyle olur. Riyazatla olur dediğimiz manayı anla. İşte o vakit en-nezafetü minel iman. İman temizlik getiriyor. Senin inancın o riyazatı yaptırıyor sana. Kendi nefsini zorlatıyor. Temiz durduruyor. Allah bizi o sevdiği temiz kullarından beraber eylesin. Amin. Bi hürmetil Fatiha.